Hiç durup gerçekten düşündünüz mü? İnsanlık tarih boyunca neden hep kedilerle yan yana yürüdü? Mağaralarda, antik şehirlerde, tapınakların gölgesinde, savaşların, salgınların, yıkımların arasında. İnsan değişti, uygarlıklar yükseldi, çöktü. Tanrılar unutuldu, yenileri yaratıldı. Ama kediler hep oradaydı. İlginç olan şu, kediler hiçbir zaman tam olarak evcilleştirilmedi. Köpekler insanla anlaşma yaptı. Atlar insan için çalıştı. Kuşlar kafeslere kondu. Ama kediler sadece izin verdi. Yanımızda olmaya karar verdiler. Ama asla tamamen bize ait olmadılar. Bazı eski uygarlıklar onları kutsal saydı. Bazıları tanrıların yeryüzündeki gözü olduğuna inandı. Antik Mısır'da bir kediye zarar vermek, bir insanı öldürmekle eşdeğerdi. Orta Çağ'da ise aynı kedi karanlığın simgesi oldu. Cadılarla, lanetlerle, görünmeyen varlıklarla ilişkilendirildi. Aynı canlı, aynı sessizlik ama bambaşka korkular. Peki neden? Neden kediler insanın taptığı, aynı zamanda korktuğu tek hayvan oldu? Evet, kediler bazen boşluğa bakar, hem de uzun süre, gözlerini kırpmadan. Bizim görmediğimiz bir noktaya, sanki orada bir şey varmış gibi. Ve o an içimizden bir ses geçer. Ben bir şey göremiyorum ama o görüyor. Belki de kediler bizim artık algılayamadığımız şeyleri hala algılıyordur. Belki insan binlerce yıl önce sahip olduğu bazı duyuları kaybetti. Ama kediler kaybetmedi. Düşünsene, kediler geceyi bizden daha iyi görür. Sessizliği bizden daha iyi duyar. Titreşimleri bizden önce hisseder. Ve biz sadece maddi dünyaya odaklanmışken onlar hala aradaki çizgide duruyor olabilir. Ne tamamen bu dünyada ne de tamamen başka bir yerde. Tam ortasında. Belki de bu yüzden bazı insanlar kedilerin yanında huzur bulur. Bazıları ise sebebini açıklayamadığı bir tedirginlik hisseder. Çünkü kediler bize bir şeyi hatırlatır. Unuttuğumuz bir şeyi. Belki kediler bilgi taşımaz, belki konuşmaz, belki öğrenmez. Ama hatırlatır ve bazen hatırlamak bilmekten çok daha tehlikelidir. Peki ya kediler insanlığın unuttuğu bir çağın sessiz tanıklarıysa? Ya yanımızda olmalarının sebebi bizi sevmeleri değilse? Ya sadece izliyorlarsa? Zamanı gelince bir şey olacağını biliyor gibi ve o ana kadar sessizce bekliyorlarsa? İşte bu yüzden kediler sadece sevimli değildir. Onlar bir soru işaretidir, canlı bir bilmece ve bu video o bilmecenin kapısını aralıyor. Kediler tarihte hiçbir zaman sıradan bir hayvan olmadı. Çünkü kedinin insana sunduğu şey yalnızca fayda değildi. Simgesel bir güçtü. İnsanlık kontrol edemediği canlılara görev biçer. Ama kediler tam kontrol edilemedi. İşte o kontrol edilemeyen şey bazen kutsal diye adlandırıldı, bazen de şeytani. Antik Mısır'da kedilerin kutsallığı sadece sevgi meselesi değildi. Devlet, din ve gündelik yaşam aynı çizgide birleşiyordu. Kemirgenler açlık demekti. Kediler ise doğal koruma sistemi gibiydi. Bu pratik fayda zamanla dini bir forma dönüştü. Kediler koruyan, kollayan, evi bereketli tutan bir sembole bağlandı. Burada ilginç olan bir ikilem var. Bir yanda kediler kutsal sayılıyor, öte yanda çok sayıda kedinin mumyalandığını biliyoruz. Yani kediye dokunma fikriyle kediyi ritüele çevirme fikri aynı dünyada birlikte var oldu. Bu bize şunu gösteriyor. Antik toplumlarda kutsal olmak her zaman dokunulmaz olmak anlamında değildi. Bazen kutsal şeyler ritüel düzenin bir parçası yapılıyordu. Evet, bazen bir toplum bir canlıyı sevdiği için değil de onun temsil ettiği gücü kontrol etmek için kutsallaştırır. Orta Çağ'da kediye karşı oluşan korku tek bir olaydan değil, toplumsal gerilim, artı dini propaganda, artı salgın korkusu, artı günah keçisi ihtiyacı karışımından doğdu. Neden özellikle kedi? Çünkü kedi gece aktiftir, sessizdir, bakışı sabittir ve yine tam boyun eğmez. Bu özellikler Orta Çağ'ın zihninde doğal değil, şüpheli göründü. Sonra işin içine cadılık anlatıları girdi. Avrupa folklorunda kediler, özellikle siyah kediler, cadıların yoldaşı gibi hikayelerle ilişkilendirildi. Burada önemli bir nokta var. Bunun hepsi resmi bir emirle bir gecede olmadı. Ama dönemin bazı metinleri ve dini söylemleri özellikle de sapkınlık ve şeytan anlatıları üzerinden kedi imgesini kararttı.
Örneğin 1233 tarihli Vox in Rama adlı papalık belgesi sapkınlık anlatısı içinde kedi biçimli bir şeytani figür tasvir etti. Yani belgenin kendisi herkesi kedi öldürün diye açık emir vermez. Ama imgeyi zehirleyen şey tam da budur işte. Kedi eşittir şeytan çağrışımı. Ve bu çağrışım zamanla halk anlatılarıyla birleşerek kedi uğursuzdur zincirini büyüttü. Yani bir çağ kediyi tanrıların gözü yaptı, başka bir çağ aynı gözleri karanlığın gözü sandı. Çünkü kedi sembolik olarak iki uç şeyi aynı anda taşır. Koruyucu, bağımsız. İnsan psikolojisi belirsizliği sevmez. Belirsiz şeyleri ya mucize yapar ya tehdit. Kedi iki tarafta çok uygun bir figür. O yüzden tarih boyunca kolayca ikon oldu. Kediler insanın kontrol edemediği bir şeyin simgesiydi. Kontrol edemediğin şeye iki isim verirsin. Ya kutsal dersin ya şeytan. Antik Mısır'da kedi koruyucu oldu. Orta Çağ'da aynı kedi şüphe oldu. Çünkü insanlar değişti. Ama kedilerin o sessiz bakışı hiç değişmedi. Bilim insanları kedilerle ilgili konuşurken genelde temkinlidir. Çünkü kediler laboratuvar deneylerine kolayca sığmaz. Ama yine de bazı gerçekler var ki bilim bunları görmezden gelemez. Bildiğimiz gibi klasik anlatı, insan tarımı öğrendi, depolar kurdu, depolara fareler geldi, kediler geldi. İnsan-kedi ilişkisi böyle başladı. Bu anlatı mantıklıdır ama yeterli değildir. Çünkü bu şunu açıklamaz. Neden insan kediyi sadece faydalı hayvan olarak görmedi? Neden ona isim verdi? Neden mitler, semboller, kutsallıklar yükledi? Fare avlayan başka hayvanlar da vardı ama hiçbiri kedi gibi merkeze alınmadı. Bazı antropologlar ve davranış bilimcilerin dediğine göre kediler insan tarafından evcilleştirilmedi. Kediler insanı seçti. Yani bu ilişki iki taraflı bir kontrol değil. İki tarafın da kazançlı olduğu sessiz bir anlaşmaydı. Ama ilginç olan şu. Bu anlaşma duygusal bir bağa dönüştü. Bilim için asıl soru burada başlıyor. Araştırmalar kedilerle temas eden insanlarda kortizol yani stres hormonu seviyesinin düştüğünü, oksitoksin seviyesinin arttığını gösteriyor. Ama bu etki her hayvanda aynı değil tabii. Kedilerle ilgili fark sessizdirler, ani değil yavaş hareket ederler, mırıldama gibi ritmik düşük frekanslı sesler üretirler. Bu ritim insan beyninde ilkel güven hissini tetikler. Yani bilimsel olarak söyleyelim, kedi insan sinir sistemine tehdit yok sinyali verir. Kedilerin mırıldanma sesi genellikle 20 ila 140 Hz aralığındadır. Bu da kemik yoğunluğunun artması, kas onarımı, doku iyileşmesi gibi süreçlerle ilişkilendirilen frekanslara denk gelir. Bilim, kediler insanı iyileştirir demez. Bu frekanslar iyileşme süreçleriyle örtüşüyor der. Ve işte bizim de tam olarak sormak istediğimiz, bu bir tesadüf mü yoksa milyonlarca yıllık evrim kediyi kendini ve çevresini onaran bir canlı haline mi getirdi? İlginçtir. Kediler bazı insanlarda huzur yaratırken bazılarında açıklanamayan bir tedirginlik uyandırır. Psikologlara göre bunun nedeni kedilerin öngörülemez davranması, bakışlarının uzun ve sabit olması, sessizce yaklaşabilmeleridir. Evet, insan beyni kontrol edemediği şeyi tehdit olarak algılar. Yani aynı özellik bir insanda güven yaratırken başka bir insanda korku yaratır. Bu da bize kedilerin neden tarih boyunca hem sevilen, korkulan bir figür olduğunu açıklar nitelikte. O zaman asıl soru şu, insanları kedilere bağlayan şey sadece fayda mıydı? Yoksa insan kedide kendinde kaybettiği bir şeyi mi gördü? Geceyi görebilme, sessizliği duyabilme, tehlikeyi önceden hissetme, belki de insan kedinin yanında kendini eksik ama güvende hissetti. İnsanlık tarih boyunca anlam veremediği şeyleri iki şekilde tanımlar. Ya efsane der ya da görmezden gelir. Kedilerle ilgili gizemli inanışlar tam da bu ikisinin arasında durur. Birçok kültürde birbirinden habersiz toplumlarda bile aynı gözlem tekrar eder. Hasta bir insanın yanına kedi gelir, orada yatar, sessizce bekler, gitmez. Bu anlatı sadece tek bir coğrafyaya ait değil. Asya'dan Orta Doğu'ya, Anadolu'dan Güney Amerika'ya kadar benzer hikayeler anlatılır. İnsanlar şunu fark eder. Kedi hasta olmayanın değil, zayıf olanın yanına gider. Ve işte o noktada şu soru doğar. Bunu nasıl biliyor? Bazı eski öğretilerde kedi koruyan değil, saldıran da değil, dengeleyen bir varlık olarak görülür. Yani kötü enerjiyi yok etmez, onu üzerine alır. Bu yüzden bazı inanışlarda der ki kedi çok hastalanıyorsa evde bir şeyleri üstüne alıyordur. Bu inanç modern kulağa mistik gelir ama dikkat edin. Bu anlatılar rastgele doğmamıştır.
uzun süreli gözleme dayanır. Kedi davranışları üzerine çalışan bazı uzmanlar şöyle diyor. Kediler sıcaklığı algılar, kalp atışındaki düzensizliği hisseder, solunum ritmindeki değişimi fark eder. Ama halk gözlemleri burada durmaz. Çünkü anlatılan vakalarda kedi sadece yaklaşmaz, belirli bir noktaya yatar, saatlerce kıpırdamaz, hatta bazen yemek yemeyi bile bırakır. Bu noktada bilim davranış der ama insanlar başka bir şey hisseder. Sanki beni bekliyordu der. Birçok kültürde ev sadece dört duvar değildir. Ev hafıza, duygu ve yaşanmışlık taşır. Ve ilginçtir. Kedilerin ev içinde bazı noktalara özel ilgisi olur. Kimsenin durmadığı köşeler, boş duvarlar, sessiz odalar. İnsanlar bu durumları fark eder ve der ki orada bir şey var. Bilim bu noktada susar. Çünkü bir şey ölçülemez. Ama şu inkar edilemez. Kediler bizim fark etmediğimiz şeylere tepki verir. Kedilerin koruyucu olarak görülmesi sadece sevgiye dayanmaz. Gece görüşleri, sessiz hareketleri, ani refleksleri, insan zihni şunu düşünür. Benim göremediğimi o görüyor olabilir. Bu yüzden bazı kültürlerde kedi kapı eşiğinde, yatak başında, bebeklerin yanında özellikle tutulur. Çünkü kedi ilk tepki veren canlıdır. Bilim şunu açıkça söyler. Enerji emme diye ölçülebilir bir veri yok. Görünmeyen varlıklar kanıtlanamaz. Ama aynı bilim şunu da kabul eder. Kediler insandan önce tepki verir. Kediler stresli ortamlarda farklı davranır. Kediler hasta insanlara yönelir. Yani bilim şunu diyemez. Bu doğru değil. Sadece şunu diyebilir. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Evet, bazı şeyler vardır, onlara inanırsın. Çünkü kanıtın vardır. Bazı şeyler vardır, onlara inanırsın. Çünkü başka bir açıklama bulamazsın. Kediler işte tam da o ikinci gruptadır. Kedi sahipleri konuşurken ilginç bir şey olur. Hikayeler farklıdır ama his aynı kalır. Herkes anlatırken bir noktada durur ve cümlesini şöyle bitirir. Bunu nasıl bildiğini açıklayamıyorum. Depresyonda olan insanların anlattıkları neredeyse birebirdir. Kedi normalde mesafeli olduğu halde yanına gelir, sessizce uzanır, saatlerce kalkmaz, ilgi beklemez, temas istemez, sadece orada olur. Ne oynar, ne ses çıkarır, ne dikkat çeker. Sanki bir görev yapıyor gibi. Ve ilginçtir. Bu davranış çoğu zaman insan konuşmadığında başlar. Ağladığında değil, bağırdığında değil, sessizce çöktüğünde. Birçok insan şöyle der. Kedim hep aynı noktaya yatıyordu ve bazen o noktada daha sonradan bir sağlık sorunu ortaya çıktı. Burada dikkat çeken şey şudur. Kedi rastgele bir yere uzanmaz. Israrla aynı noktayı seçer. Saatlerce, günlerce bu sadece sıcaklık mı? Yoksa bedenin verdiği başka bir sinyal mi? Bilim koku ve ısı der ama kedi sahipleri genelde şu cümleyi kurar. Sanki benden önce biliyordu. Bazı kediler geceleri kapının önünde durur. Sadece ev kapısı değil, bazen bir oda kapısı. İçeride biri hastaysa, yorgunsa, uyuyamıyorsa kedi kapının önüne yatar. İçeri girmez ama ayrılmaz da. Bir bekçi gibi. Ve tuhaf olan şu, içerideki kişi uykuya daldığında kedi de gider. Bu davranış sadece alışkanlık ile açıklanamaz. Çünkü aynı kedi diğer kapılarda bunu yapmaz. Yani yeni doğan bebeklerin olduğu evlerde kedilerin davranışı değişir. Normalde yüksek yerlere çıkar, kendi alanını koruyan kediler beşiğin yanına gelir, sessizleşir, ani hareketlerden kaçınır. Bazı ebeveynler şunu söyler, sanki bebeği izliyordu. Ve daha ilginci, kediler bebek huzursuzlanmadan önce tetikte olur. Bu sadece sese mi bağlı? Yoksa daha derin bir algıya mı? Bu anlatıların hepsi aynı şeye çıkar. Kedi müdahale etmez, kedi yargılamaz, kedi yönlendirmez. Sadece var olur. Ve bazen insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey de budur. Belki kediler bizi iyileştirmez, belki bizi kurtarmaz ama belki de bizi kendimize bırakmazlar. Ve işte asıl soru budur. Kediler bizi mi koruyor yoksa biz fark etmeden yanımızda durmayı mı seçiyorlar? Rivayet edilir ki bir gün Hz. Muhammed evinden çıkmak üzereyken hırkasının ucunda uyuyan bir kediyi fark eder. Kedinin adı anlatılarda müezza olarak geçer. Kedi derin bir uykudadır. Öyle hafif bir uyku değil. Nefesi yavaşlamış, bedeni gevşemiştir. Uyandırılması an meselesidir. O anda yapılabilecek şey basittir aslında. Hırkayı çekmek, kediyi kaldırıp yola devam etmek.
Ama Hz. Muhammed öyle yapmaz. Hırkasının kedinin altında kalan kısmını keser ve sessizce kediyi uyandırmadan evden çıkar. Bu olay yüzyıllardır anlatılır. Ama çoğu zaman fark edilmeyen şey şudur: bu bir mucize ya da gösteri değildir. Bu bir vaaz da değildir. Bu sadece bir tercihtir. Gücü varken, yetkisi varken, zamanı varken bir canlının uykusunu bozmamayı seçmek. Yani bu hikaye bize şunu öğretir: merhamet büyük sözlerle anlatılmaz. Merhamet kimse bakmıyorken yapılan şeydir. Ve belki de bu yüzden kediler İslam kültüründe hep özel bir yerde durur. Çünkü bu kültürde bir kedinin uykusu bile emanet sayılmıştır. Belki de kediler bu yüzden insanın yanından ayrılmadı. Çünkü onlar kimin sessizliğe saygı duyduğunu iyi bilir. Evet, güçlü olmak her şeye dokunabilmek değildir. Güçlü olmak bazen dokunmamayı bilmektir. Belki kediler sadece bir evcil hayvan değildir. Belki de insanla arasında binlerce yıllık görünmez bir bağ vardır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kediler sadece sevimli mi? Yoksa gizli bir görevin parçası mı? Yorumlara yazın. Çünkü bazı sırlar sessizce izler. Sırlar Odası'nda bugünlük bu kadar. Ama unutma, en derin sırlar en sessiz varlıklarda saklıdır.